Selam dostlar. Hepimiz şoktayız değil mi? Meral Akşener'in aldığı masayı nasıl dağıttığını, daha doğrusu kendi masadan kalktı ve aynı zamanda da masaya, yani tabiri caizse, tekme vurdu. Büyük hodri meydan dedi. Evet, çok önemli bir haberdi. Türkiye'nin gündemine düştü. Tam da bu haber esnasında Merkür Balık burcuna geçti ve biliyorsunuz 2 gündür konuştuğumuz bir şey vardı. 29 derecede Satürn Merkür kavuşumdaydı. Çok önemli bir açıklama gelebilirdi ve o açıklama geldi. Tabii şimdi Türkiye'nin kaderini etkileyecek bir gelişme bu arkadaşlar. Bu kaderi ne etkiler? Akşener kendisi gitti. Mahsur Yavaş veya İmamoğlu, bunlardan bir tanesi gelip, veya ikisi, bilemiyorum, adaylığını koyar mı? Koyarsa ne olur? Koymayacak. Mantıken koymazlar gibi duruyor. Ama farz edelim ki koydular. Bu nasıl bir farklı büyük olay yaratır? Diyelim ki koymadılar. Aksi yönde parti başkanı desteklediler. Bu Akşener için gerçekten çok olumsuz bir durum. Siyasi hayatıyla ilgili bence çok onu gerilere düşürecek bir durum olacaktır. Tabii o kadar çok seçenek var ki, ama Türkiye'nin gerçekten hayatını, yani kaderini etkileyecek gelişmeler siyasette yaşanıyor. Zaten gündemimiz depremdi bizim. Fakat bu son anda altılı masanın böyle bir hareketi birçok kişi tarafından öngörülen bir şeydi aslında bakarsanız, ama şaşırtıcı bir şeyin olacağı çok belliydi. Ve böyle bir olay yaşadık. Gerçekten çok enteresan durumlar oluyor. Tabii bunlar seçimlerin kaderini de değiştirebilecek olaylar. Türkiye'nin haritasında bunlar çok önemli şekilde vurgulanıyordu. Ve hala da vurgulanıyor. Size bir şey daha söyleyeyim. Bu gelişmeler, ben bir şey duydum, bilmiyorum ne kadar doğru. Mansur Yavaş'ın bir açıklama yapacağı, sanki hani bu adaylık konusunda daha sıcak bakabilir gibi bir durumda söz konusu olabilir. Meral Akşener bunu nasıl yaptı? Bu durup dururken pat diye alınmış bir karar olduğunu zannetmiyorum. Bunun arkasında muhakkak planlanmış başka senaryolar vardır diye düşünüyorum. Gerek işte belki göreve çağırdığı belediye başkanlarının belki de daha öncesinde konuştu. Belki başka şeyler oldu. Bilmiyorum, ama kendisini de garantiye alamadığı bir durum açıkçası. Kendisi zaten aday olursa özür dilerim, daha önceki seçimlerde çok düşük oranda oy almış ve yine sanırım tek başına aday olursa eğer benzer bir sonuç alacaktır. Yani o kadar karışık durumlar ki gerçekten çok enteresan. Bu durumda tabii ki şu an iktidardaki partinin eli biraz daha güçlenmiş gibi gözüküyor. Ama burada çıkacak adayları da bilmiyoruz. Türk halkının şu anda, yani şu anda bizlerin kafasını karıştırdı. Bizim şu an ne istediğimiz, ne yaptığımız veya onların ne yapmaya çalıştığı gibi kafamız karışırken ne olacak? Ben size birkaç tane teorimden bahsedeceğim. Daha doğrusu biz ne yapmalıyız? Yani biz halk olarak bizim istediğimiz ne? Bence burada şimdi bugüne kadar şu andaki işte CHP kanadı ya da altılı masa diyelim. Bugüne kadar hiçbir şekilde iktidarın seçilirsem şunu yapacağız, bunu yapacağım gibi vaatleri var. Yaptıkları da var ortada bu arada. Fakat bu altılı masayla birlikte yol alan tüm liderler için de söyleyelim, ama daha çok tabii ki bu şu anda Cumhurbaşkanı olarak gösterilen Kılıçdaroğlu için, Akşener için bu planda hiçbir şekilde bir adımları olmadı daha. Yani eğer işte aday olursak veya kazanırsak, işte iktidara gelirsek, işte Cumhurbaşkanı olursam, neyse işte adı, ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım. Depremle ilgili, işte insanların ya da ihtiyaçları ile ilgili, şu an milyonlarca insanın eve ihtiyacı var deprem bölgesinde. Hiçbir şekilde bir öngörüleri
bir açıklanmış planları yok. Olmadı. Bu bakımdan baktığımızda tabii ki şu anki mevcut Cumhurbaşkanımız ve iktidar partisinin daha ön sıralarda olduğunu görüyoruz. Çünkü mevcut bir planları var, çalışmaları var, açıklamaları var, duyuruları var. Herhangi bir şeyler yapıyorlar. Yani bir şeyler yapılıyor. En azından yapılmaya çalışılıyor ya da öyle görüyoruz biz. İktidar partisi bunu yaparken siz muhalefet olarak ne yaptınız? Altılı masa aylarca millete umut verdiler, beklettiler. Bu şekilde bir zihniyet oluşturdular. Son anda Akşener geldi, tekmeyi vurdu masaya. Ben gidiyorum dedi. Bir de üstelik giderken de alıp başında gitmedi. Bir de ne yaptı? İktidar muhalefet partisinin belediye başkanlarını yanına çekmek için çağrıda bulundu. Burada tabii onların işi de çok zor. Şu an evet derlerse, ki eminim akıllarından geçiriyorlar. Aslında uzun zamandan beri böyle bir sinyal de veriyorlardı bence. Tam olarak net değillerdi. Sanki böyle onların da tabii gururları okşanıyor, onları oluyor. Kim istemez ki Cumhurbaşkanı adayı olmak ve kazanmak. Ama orada da onlar bir net duruş sergileyemedikleri ya da sergilemedikleri için, sanki olabilir gibi bir mesaj, imaj verdikleri için Akşener de buna dayanarak böyle bir çağrıda bulundu. Aslında bilmiyoruz buna mı dayandı yoksa daha önceden bu bir şekilde konuşuldu mu bilmiyoruz ama ben burada İmamoğlu'ndan çok sanki Sayın Mahsur'un aday olabilme olasılığını yüksek görüyorum ben. Yani bilmiyorum, Akşener'in çağrısına mı yanıt vererek bunu yapar, ne şekilde olur, ama ben valla buna sıcak bakıyorum. Çünkü Türkiye'de gerçekten çok önemli Türkiye haritası etkiler alıyor. Böyle görüyorum. Yalnız tabii iyi olmadı. Neden iyi olmadı? Halen daha kendi içinde bir karara varamamış bir altılı masa, uzlaşamamış bir altılı masa ülkeyi nasıl yönetecekti zaten? Yani ben bu açıdan bakıyorum. O yüzden de onlara bu açıdan aslında tepkim var benim. Siz kendi kendinize bile anlaşamazken zaten bunu yapamazdınız. Bu açıdan baktıktan sonra da Akşener'in yaptığı vazgeçişi mantıklı buluyorum açıkçası. Yani zaten bir anlaşmazlık varken bunu sürdürmeyip bir nokta koydu. Bunu önceden yapmalıydı. O bir gerçek. Hani bunu son dakikada yapmamalıydı. Bunu önce yapmalıydı ama aslında yapması gerekeni yaptı bence. En başta bunu yapması gerekiyordu. Madem böyle bir çıkmazın içindeydiniz, anlaşmazlık vardı gibi düşünüyorum sevgili dostlar. Acayip bir şey gerçekten ve hatta yarın da gökyüzünde hala ne olacağı belli olmaz. Ben çok önemli bir açıklama daha bekliyorum. Bakın dün 2 gündür bekliyordum. Bu akşam tam Ay Aslan Burcu'na geçmeden önce bu açıklama geldi. Ve yarın için de ben önümüzdeki süreç için, ki 7 Mart'ta bir dolunay var Başak Burcu'nda. Gerçekten çok karma karışık bir dolunay bu arada. Çok enteresan gelişmeler getirebilir. Hiç anlamadan bir bakmışsınız ki hiç kimsenin de aklında olmayan başka bir gelişme yaşıyoruz. Açıkçası bunları bekliyorum. Şöyle mesela şöyle bir bakmam gerekirse bilhassa cumartesi günü için söylüyorum. Tabii hafta sonu cumartesi günü için çok öyle önemli gelişmeler olmayabilir ama gerçekten çok sürprizli bir hafta sonuna giriyoruz arkadaşlar. Zaten Ay Aslan Burcu'na bu akşam geçiyor ve cumartesi günü şöyle bakıyorum sabaha karşı ve pazar günü yine sabaha karşı Uranüs'ün bazı açıları var. Zorlayıcı açılar bunlar bu arada. Onu da bildirmek istiyorum sizlere. Ve tam olarak da pazar sabahında Ay, Aslan Burcu'ndaki Ay tam Satürn 29 derecedeki Satürn'ün karşısından geçecek. Ama genel olarak sürprizli bir gün mü? Evet, sürprizli bir gün. Hem cumartesi günü hem pazar günü sürprizli enerjiler bizi bekliyor diyebilirim. Şöyle pazar gününe ilgili güzel bir saat söyleyeceğim size. Bence iyi bir saat o. Özellikle sabah, bu gece hani gireceğiz ya cumartesiye saat
00:27'den sonra Ay Venüs üçgeni var. Ve yine cumartesi günü saat 11:25-12:25 arası özellikle fiziksel aktiviteler için enerjik bir saat olacak. Değerlendirebilirsiniz. Ama tekrar başa dönmek istiyorum. Bu bir gerçekten çok önemli bir deprem niteliğinde bir haberdi bugün. Burada hani önemli gelişmeler bekleyebiliriz diyorum ya, yine bekleyebiliriz. Bu tabi topraklarla ilgili olma ihtimali var. Önemli gelişmeler yine bekleyebiliriz. Depremlere karşı lütfen tedbirli olalım. Özellikle deprem bölgesindeki sevgili arkadaşlar, lütfen bu hafta sonu bitene kadar daha dikkatli olun. Çok rica ediyorum. Ama onun yanı sıra bir şey daha hatırlatacağım. Bugün şu anda bu akşam aslında Venüs Şiron'la kavuşuyor. Cuma akşamı tam olarak saat 20:47'de kavuşumda olacaklar. Şifa veren, bazen zaman zaman bazı yolları ayıran da etkisi olduğunu söyleyebilirim. Ama iyilikle, güzellikle, şefkatle, sevgiyle adlandırılan bir açıdır. Venüs ilişkilerle ilgili bazı yapıları tekrar inşa edebilir Şiron'la kavuştuğunda. Böyle de güzel bir açı var gerçekten. Bunu da Merkür de bu arada Balık burcuna geçti. Daha fazla iyilikle, daha güzel şeylerle mücadele edebiliriz. Yalnız Merkür artık 19'una kadar bu arada Balık burcunda olduğu için şuna hepimiz dikkat edeceğiz. Evet, çok verimkar, verimli olabiliriz. Çok daha geniş böyle hayaller kurabiliriz. Daha çok idealist olabiliriz. Hatta ilham veren de bir yeri vardır. Daha derin ve daha sezgilerimizle düşüneceğiz. Mantık gezegeni ya, burada sezgiler öne çıkacak. Ama bazen hayallerin ötesine götürebilir. Gerçekçi olmayan, asıllı olmayan konularla da zihnimizi, aklımızı, vaktimizi alabilir. Buna lütfen dikkat edin. Merkür Balık'ta böyle sıkıntılar gerçekten getirebilir. Hani fazla böyle insanı dalgın düşüncelere götürebilir. Gerçeklerden uzaklaşmayın diyorum. Özellikle bunu 13 Şubat haftasında daha çok verecektir. Vallahi sevgili arkadaşlar, böyle bir değişik günlerden geçiyoruz. Hafta sonu için, yani cumartesi günü için bakalım bizim şanslı saatlerimiz neymiş? 4 Mart. Evet, cumartesi günü. Yine enteresan gerçekten. Mesela bir tane saatimiz var 11-14, 12-14. Bu saat güzel. İletişim, bağ kurmak, sevdiğimiz birini aramak, ileriye dönük planlar yapmak için bence güzel. Diğeri 17-56, 18-53. İlişkilerde tutunacak bir dal arıyorsan eğer bu saati kullan. Lütfen kullanın. Diğer saatimiz gece 1 ile 02:10 arasında gece saatlerine denk geliyor. Şöyle güzel bir uyku da çekebilirsiniz ama Merkür de hani artık Balıkta ya, çok güzel şeyler de yazdırır, düşündürür, ilham verici de bir saattir. Çok daha romantik de hissedebiliriz. Onu da hatırlatmış olayım. Evet sevgili dostlar, bakalım bize yarın ve önümüzdeki günler neler gösteriyor, ama en çok ben şunu söyleyeceğim. Pazartesi günden itibaren önümüzde, yani gelecek olan hafta çok daha belirleyici ve şekillendirici olacak. Bugün ayın kaçı? Bugün 3 Mart pardon. Bugün 3 Mart Cuma, bu akşam 4, 5, 6, yani 6 Mart haftası çok daha sürprizli bir gündem, siyasi gündem bizi bekliyor. Ama biz ne bekliyoruz? Halk ne bekliyor? Bizim yaralarımızı kim saracak? Kim en hızlı bize yardım edecek? Özellikle ev bekleyen, şu an çadırda kalan, konteynerlara geçmeye çalışan tüm oradaki depremzede arkadaşlarımız, onlar için bu değil. Aslında sizin için biliyorum bu öncelikli ve böyle olmalı zaten. Zannetmeyin ki böyle gündemler oluşur da biz unutuluruz. Asla öyle bir şey olmasına izin vermeyeceğiz. Tabii ki kimse de unutmaz zaten. Valla sevgili dostlar, böyle çok enteresan. Bir şey daha söyleyeceğim. Sosyal medya ile ilgili de biliyorsunuz hani bazı yasalar çıktı. Sosyal medya yasaları var. Bunlarla ilgili bazı yeni durumlar söz konusu olabilir. Böyle yeni duyurular duyacağız. Şu anda Merkür'de, şu anda Türkiye'nin tam kariyer noktasından geçiyor. Buradan geçerken Merkür özellikle bu hafta
başından itibaren hem sosyal medya yasasıyla ilgili ve diğer tüm mecralarla ilgili bence bazı gelişmeler bekleyebiliriz diyorum. Böyle sevgili dostlar, yayını beğenmeyi de unutmayın. Eğer abone değilseniz lütfen abone olun. Tekrar belki de bir yayın daha yapabilirim bugün. Bakalım nasıl gelişme olacak, çok merak ediyorum. İlgiyle takip ediyorum. Siz de takip edin. Sorularınız varsa yazın. Sevgili dostlar, abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirim zillerinizi açın ki yayınlardan haberiniz olsun. Diyorum, şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.